Merhaba arkadaşlar, ben Hilal. Özgürlük Yolu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle evrensel yasalardan en önemlisi olan beklentiler yasası hakkında konuşacağız. Beklentiler yasası neden bu kadar önemli? Çünkü beklentiler yasası şu anda mevcut gerçeklerinizi ve yaşadığınız hayatı oluşturan yasa aslında. Bununla ne demek istiyorum? Şöyle, evrensel enerji bizim düşüncelerimizi izler. Bu yüzden biz sadece hayal ettiğimiz şeye doğru ilerleriz. Yani zihnimizde oluşan düşünce ya da imge, hayal neyse biz otomatik olarak ona doğru ilerleriz. Onun daha ötesine geçmemiz pek mümkün değil. Bizim varsaydığımız, beklediğimiz ya da olması ihtimaline inandığımız şeyler şu andaki gerçekliğimizi oluşturuyor. Beklentilerimizi değiştirerek hayatın her alanındaki gerçekliğimizi de değiştirebiliriz aslında. Öncelikle sizden şu klasik sorunun cevabını düşünmenizi istiyorum. Şu anda inandığınız şeyler mi hayatınızı yani gerçekliğinizi oluşturuyor? Yoksa gerçekliğiniz mi inançlarınızı oluşturuyor? Bunu düşünmenizi istiyorum. O arada ben beklentiler yasasından devam edeceğim. Beklentiler yasası der ki, demiştik ki inandığımız şeyler ya da hayattan beklediğimiz şeyler bizim şu anki gerçekliğimize gelir. Peki nasıl? Dünyada her şey bir enerji formudur. Zihnimiz de bu enerjiye bakarken belirli filtreler kullanır. O filtreler bizim bakış açımız ve bu bakış açılarını doğduğumuz zamandan beri ailemizden, çevremizden duyduğumuz kavramlar, edindiğimiz deneyimlerle biz oluşturuyoruz. Ve aslında hayatın renklerini tamamen bu bakış açılarıyla görüyoruz. Bu aynı olayı yaşayan iki farklı kişinin iki farklı şekilde yorumlaması ve deneyimlemesiyle aynı şey aslında. Çünkü senin kullandığın bakış açın ve senin inandıkların ve beklentilerin farklı, başkasınınki farklı. Şöyle gibi düşünün, siz insanlara güvenilmeyeceğini düşünüyorsunuz. Çünkü daha önce böyle bir deneyim yaşadınız ya da ailenizden böyle bir şey duydunuz. Doğal olarak siz yeni tanıştığınız insanlara bakarken hep bir şüphe ve endişeyle bakacaksınız. Çünkü güvenilmediğini düşüneceksiniz. Ama dikkatinizi verdiğiniz yer, enerjinizi verdiğiniz yer olduğu için ve siz enerjinizi neye akıtırsanız o hayatınızda var olduğu için siz bu bakış açısıyla baktığınız zaman hayatınıza güvenilmeyecek, sizi yarı yolda bırakacak insanlar çekeceksiniz ve o insanlarla karşılaşacaksınız. Çünkü zihniniz kendini ispatlamak isteyecek. Buna psikolojide kendi kendine gerçekleştiren kehanet deniliyor. Spiritüel konularda işte varsayım yasası ya da çekim yasası gibi isimlerle de duymuş olabilirsiniz. Aslında bu tarz konuların temelinde hep özü aynıdır. İsimler farklı olabilir, uygulamalar farklı olabilir, pratikler farklı olabilir. Ama özü şu: sen dünyaya nasıl bakarsan, hayattan ne beklersen, hayat sana onu verir. Çünkü sen enerjini oraya akıtırsın. Evrende her şey enerjiden oluştuğu için enerjisi eşleşen şeyler birlikte olur. Siz buna işte enerjimle bir şey çekmek istiyorum ve çekim yasasını kullanıyorum da diyebilirsiniz. Şimdi beklentiler yasası ile ilgili bir dakika önce çok kısa bir örnek vereceğim size. 1940 yılında bu beklentiler yasası için değil aslında tabii ki, ama bu yasayı destekleyen bir deney yapılmış Amerika'nın pek çok okulunda. Okulun en popüler ve yakışıklı çocuklarına okuldaki hoş ama çok utangaç olan, içine kapanık olan kızlarla özel olarak ilgilenmeleri istenmiş. 3 hafta boyunca bu deneye devam edilmiş ve bu yüzlerce okulda aynı anda yapılan bir deney. Deneye katılan erkek öğrenciler haberdar ama deneyin diğer tarafında olan kız öğrenciler haberdar değil. 3 hafta bu aşırı popüler ve yakışıklı çocukların ilgisine maruz kalan kızlar 3 hafta sonra hareketleri, davranışları, giyim kuşamları, konuşma tarzları değişmeye başlamış. Ergenlik döneminde arkadaş etkilenmesi değil bu aslında. Daha öncesinde görmezden gelinmeyi ya da reddedilmeyi varsayan zihinleri, yani bu beklentide olan zihinlerin doğal olarak onların davranışlarında daha içe kapanık, çekingen davranmalarına neden oluyordu. Ama okulun en popüler çocukları tarafından ilgilenilen, arkadaş olmak istenen biri olmak onların diğer insanların da kendilerinden aynı talepte bulunacağını düşündürerek daha özgüvenli olmalarını ve daha arkadaş canlısı olmalarını sağladı. Ve sadece 3 haftada bile bu değişim gerçekleşiyor. Darar ve Dorford'un Çözüm Olmak kitabı, bu benim başucu kitaplarımdan biri. Bu kitabın içerisinde de şöyle bir pratik vardı: başkalarını takdir etme alıştırması. Bunu her hafta 10 kişiye yapıyorsunuz. Her hafta 10 kişi işte karşılaştığınızda onlar da hoşunuza giden, takdir edebileceğiniz şeyleri söylüyorsunuz. Ben bu alıştırmayı ilk yaptığımda inanılmaz şaşırmıştım. Örneğin mesela sesinden hoşlanmayan ya da çok konuşmayı sevmeyen bir arkadaşımı gördüğümde sürekli ona şey söylerdim: ya sesin inanılmaz çok güzel, böyle çok yumuşak, sanki anneme sarılmışım gibi hissediyorum
senin sesini dinlediğimde çok keyifli konuşmanı dinlemek falan gibi aşırı iltifatlarda bulunuyordum. İlk günlerde bu iltifatlar etkisini göstermese de inanın bana bir hafta içerisinde inanılmaz çok etkisini gösteriyor. Siz bu deneyi kendi kendinize yapabilirsiniz. Özgüvenini düşük olan herhangi bir arkadaşınız üzerinde yapabilirsiniz. Ya da bir arkadaşınızın ya da aile bireynizin zorlandığı konuyla ilgili aslında takdir edilebilecek yönlerinden bahsedebilirsiniz. Hem aradaki değişikliği gördüğünüzde kendinizin de dışarıdan kendinize olan inancınızla ya da size söylenenlerle davranışlarınızın, hayata karşı tutumunuzun ne kadar çok etkilendiğini görebilirsiniz. Aynı zamanda bu deneyin bence şöyle güzel bir yanı var, alıştırmanın. Bir yerden sonra şöyle bir şey oluyor. Yaptığınız iltifatların, işte ettiğiniz iltifatların ya da onlara olduğunuz desteğin onların hayatında ne kadar değişiklik yaptığını gördüğünüz zaman bir yerden sonra sizde de şöyle bir özgüvene dönüşüyor. Benim onların onayına ihtiyacım yok. Onların benim onayıma ihtiyaçları var şeklinde oluyor. Çünkü işte bu bluz sana çok yakışmış, harika görünüyorsun gibi basit bir iltifat bile karşınızdaki insanın o günkü gününü değiştirebiliyor. Bu zaten bildiğiniz bir şey. Sadece şurada ona şu gözle bakmanızı istiyorum. O kendiyle ilgili çevresinden duyduklarıyla bir beklenti yaratmıştı. Daha pasif olmakla ilgili ya da sesinin güzel olmadığı ile ilgili ya da insanlarla konuşmaktan hoşlanmadığı ile ilgili. Çünkü insanların onu dinlerken sıkılacağı ile ilgili böyle bir beklentisi vardı. Ama bunun tersi yönünde bir geri bildirimi sık sık aldığında bu davranış, yani hayattan beklentisi değiştiği için artık o beklenti insanlar beni dinlemeyi seviyor ya dönüştüğü için davranışları gözle görülür oranında değişiyor. Bunu kendinizin görmesi hayatta böyle beklentilere sahip olduğunuz için kısıtlayan bir zihinle neleri kaybediyorsunuz, nelerde zorlanıyorsunuz bunu görmeniz için önemli. Bunu neden söylüyorum? Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Siz bir düşünce öğrettiğinizde kendinizle veya hayatla ilgili o düşüncenin eşdeğeri olarak, şimdi zihin bir düşünce öğretti. O düşüncenin eşdeğeri olarak beden karşılık vermek zorunda. Beden de bununla ilgili bir duygu üretir. Siz eğer başarısız olduğunuzu düşünüyorsanız hemen rezil olmak, işte başarısız olmak ya da kötü hissetmekle ilgili bedeniniz bir duygu üretmek zorunda. Beden de duyguyu ürettikten sonra ruh bunu bir davranışa dönüştürmek zorunda. Beden, zihin, ruh üçlüsü aklınızdan çıkarmayacaksınız. Bunun somut hayattaki örneği de düşünce, duygu ve davranış. Doğal olarak sizin beklentinize göre bedeniniz bir duygu üretiyor. Siz de o duyguya göre, o duygu ve düşüncenin birleşiminden bir davranış türetiyorsunuz. Bu da sizin hayata karşı tutumunuzu ve hayat karşısında kim olduğunuzu etkiliyor. Beklentiler yasasını harekete geçmek için körü körüne inandığınız kalıplar neyse o kalıpların bırakmak ve tamamen açık bir niyetle yeni beklentiler oluşturmak gerekiyor. Bu öyle sanıldığı kadar zor bir şey değil. Şu anki hayatınızda, yani bu inanç kalıplarını nasıl olacağım vesaire gibi düşünmeyin. Şöyle düşünün. Şu an hayatınızda olan, sizi mutsuz eden ne varsa o konuyla ilgili negatif bir inanca sahip olduğunuz %100. Yani siz şu an parasızsanız evet, belki parayla ilgili negatif inanç kalıplarına ve beklentilere sahipsiniz. Ya da kendinizi yalnız ve sevilmeyen hissediyorsanız demek ki sevilmekle ilgili negatif inançlara ve beklentilere sahipsiniz. Bu öyle üzerinde saatlerce çalışacak, araştırılacak bir konu değil. Mevcut hayatınızdaki gerçekliğe bakın. Şu anda gerçekliğinizde olmayan, size eksik hissettiren ne varsa siz bu konuda negatif beklentilere sahipsiniz. Burada size hatırlatmak istediğim bir şey var. Tekrar eden düşünceler ya da sözler %100 gerçekliğinizi oluşturmaz. Bu yüzden bazı olumlamalar ya da subliminal kayıtlar ya da telkinler dinliyorken bu yeni gerçekliğinizi yaratmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Çünkü yeni gerçekliğinizde, yani mevcut gerçekliğinizde siz birisiniz ve o birinin hem düşüncesi hem duygusu hem de bunlara paralel davranışı var. Siz yeni bir gerçeklik yaratmak istediğinizde bunu sadece sözle söylüyor olmanız işe yaramaz. Orada yeni gerçekliğinizde olacak kişinin duygusunu, düşüncesini ve davranışını hizalamanız gerekiyor. Enerjinizi tamamen orada akıtmanız gerekiyor. O zaman o beklentiye istinaden hayatta size benzer deneyimler getirecek. Ben bununla ilgili isteklerinizin gerçekleştirilmesiyle ilgili ücretsiz uzun 90 günlük bir program hazırlayacağım. Birlikte yapacağımız. Ama o zamana kadar beklentiler yasasını kendi hayatınızda ufak da olsa harekete geçirebilmeniz için birkaç şey söyleyeceğim. Öncelikle şu anda hayatınızda olsaydı tam ve bütün hissedeceğiniz şeylerin bir listesini çıkarın. Bunlar çok büyük şeyler olmak zorunda değil. Örneğin öğrenciyseniz sadece o anki bir sınavdan geçmek de olabilir. Bir işte final haftanızsa, yazılınız varsa vesaire, bu da olabilir.
ilişkinizle ilgili de olabilir ya da maddi durumunuzla ilgili olabilir. Ufak ufak o şeye sahip olsaydınız nasıl hissederdiniz ve kim olurdunuz? Kim olurdunuz sorusunu lütfen özellikle üzerinde durun. Kim olmaktan kastettiğim, sen Ayşe'ysen yeni gerçekliğinde de sen Ayşe olacaksın zaten. Bir anda kimlik değiştirmeyeceksin. Ama bahsettiğim şey şu. İşte başarısız olan Ayşe özgüvensizse, konuşurken sesi titriyorsa, gün içinde hissettiği çoğunlukla duygu, utanç ya da suçluluksa, yeni gerçekliğindeki Ayşe'nin, yani başarılı olan Ayşe'nin birincisi çok özgüvenli olması gerekiyor. İkincisi hissettiği duygu, gurur, kendiyle gurur duymak ya da tatmin olması gerekiyor. Davranış da başarılı olmak için gereken davranış değil, başarılı olan davranış. Yani sen aşırı başarılıyken belki yanında çalışan insanlarla ilgili, birlikte çalıştığın insanlarla ilgili sürekli onların isteklerine boyun eğen biriysen şu an, ama çok başarılı biri olsaydın bunu yapmayacaktın muhtemelen. O yüzden davranışlarını da benzer şekilde hizalaman gerekiyor. Bunu yapana kadar da zihinsel bir prova yapabilirsin. Yani olmak istediğin kişi ve yeni gerçekliğin sana ne hissettirirdi, ne düşündürürdü ve nasıl davrandırırdı. Bunu önce zihninde prova edebilirsin. İmgeleme çalışması yapabilirsin. Ve her gün güne başlarken birkaç dakikada olsa bugün gününüz daha mutlu ve pozitif geçseydi, siz kendinizi en tam ve bütün halinizle hissetseydiniz, bütün halinizde olsaydınız nasıl hissederdiniz? Bunun provasını zihninizde birkaç dakikada olsa yapın. Biliyorum uzun pratikler, uzun meditasyonlar, evet bence gerekli, meditasyon için özellikle çok gerekli. Ama her zaman zamanımız olmayabiliyor. Bu yüzden işte çoğu varken azını yapmak istemeyebiliyoruz, ama öyle yapmayın lütfen. Günlük 2 dakikada olsa bu beklentiler yasasını çalıştırmak için, işte o gün sevgiliniz sizi arayacak, arayıp aramayacağından emin mi değilsiniz? Aramış gibi, arayacağından %100 eminmiş gibi o günü geçirmeye çalışın. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abone olduğunuz ve beğendiğiniz için teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.